Dostlar selamünaleyküm. Türkiye 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı için 10,7 milyar dolar para ödeyeceği bir anlaşma imzaladı. Pahalı mı? Pahalı. Hatta çok pahalı. Hatta ultra çok pahalı. O yüzden bugün bu konuyu konuşalım. O paraya neden F-16 ya da F-35 almadık? Nasıl oluyor da Eurofighter F-35'ten daha pahalı olabiliyor? Yani kısacası bu uçak neden bu kadar pahalı? Bugün bunu konuşalım. İngiltere Başbakanı 27 Ekim'de Türkiye'ye geldi ve burada Eurofighter Typhoon anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Türkiye İngiltere'den 20 savaş uçağı satın alacak ve bunun karşılığında 8 milyar sterlin yani yaklaşık 10,7 milyar Amerikan doları ödeyecek. Anladığım kadarıyla Katar ve Umman'dan alınacak uçaklar da ayrı. Tabi bu tabloya baktığınız zaman fiyat yüksek mi? Yüksek. Hatta çok yüksek. O yüzden de bununla ilgili eleştiriler geldi ki bu eleştiriler gayet normal. Çünkü gerçekten fiyat çok yüksek. Peki neden çok yüksek? İşte bugün buna odaklanacağız. Öncelikle şunu baştan belirteyim. Bu konuda sadece çıkarım yapacağız. Daha anlaşmanın detayları açıklanmadı. Ki muhtemelen detayların tamamı da açıklanmayacaktır. Çünkü bu tarz anlaşmalar milli güvenlikle alakalı anlaşmalar. Yani herkese her detayı açıklanmaz. Onun için şu an sadece çıkarım yapıyoruz. Şimdi gelelim esas konumuza. Öncelikle bir noktada netleşmekte fayda var. Anlaşma yapıldığından beri şöyle bir eleştiri geliyor. Bu paraya şu kadar sayıda F-16 alabilirdik. Niye bunu aldık? Ya da bu paraya şu kadar F-35 satın alabilirdik. Neden bunu aldık? Burada şunu göz önünde bulundurmayı unutmayın. Biz bu savaş uçağını mecbur kaldığımız için alıyoruz. Yani Türkiye F-16, F-35 ekseninden çıkmayı zaten kendisi de istemezdi. Hatta şu anki uçaklarla ilgili daha önce bize teklif de gelmişti. 2006 yılında Türkiye yönünü belirlemeye çalışıyordu. Ve o zaman bu uçağı üreten konsorsiyum Türkiye'ye cazip bir teklif getirmişti. 40 uçak alsaydık montaj imkanı tanıyacaklardı. 80 uçak alsaydık kaynak koduna sınırlı erişim vereceklerdi. 120 uçak alsaydık bütün sınırlar kaldırılacaktı ve ihracattan da pay alacaktık. Yani o zaman da bu uçak bizim için gündem olmuştu. Ama biz F-35 projesinden yana tavır aldık. Şu anda da aslında Türkiye'nin tavrında bir değişim yok. Ama ABD'nin duruşunda değişim var. ABD bu uçakları vermiyor. Yani bizim tercihimize kalan bir mesele değil bu. Vermiyor adam. Bu durumda başka bir yere yönelmek zorundasınız. Türkiye de başka bir yere yöneldi ve uçağı oradan satın aldı. Bunun dışında da pek bir ihtimal yok işin açığı. Çünkü Gripen savaş uçağı evet ucuz bir seçenek ama Türkiye'nin taleplerini karşılayabilecek güçte değil. Rusya ya da Çin'e zaten yönelemeyiz çünkü onlar NATO dışı sistemler. Hem bu işin ambargo boyutu var hem de hiç aşina olmadığımız uçakları envantere katmanın çok büyük zorlukları var. Yerli mühimmatlarımızı bile bunlara entegre etmekte çok büyük zorluklar yaşarız. Bunları düşününce elimizde bir Eurofighter Typhoon kalıyordu. Bir de Fransa'nın Rafale savaş uçağı. Fransa ile siyasi durum ortada. O yüzden o seçenek değerlendirilmemiştir bile. Ama değerlendirilseydi de Rafale savaş uçağı zaten ucuz bir seçenek değil. O da hemen hemen bu fiyatlarda. İşte onun için bu konuyu konuşurken ilk unutmamamız gereken şey Türkiye'nin bu uçağı almaya mecbur bırakılmış olması. Bir de F-35 bile bundan çok daha ucuza geliyor gibi eleştiriler yapıldı. Ama bu fiyat farkı şu an Türkiye'nin yaptığı alımla alakalı değil. Zaten F-35 birçok 4. nesil savaş uçağına göre çok daha ucuz bir seçenek ve Gripen dışında herhangi bir Avrupa uçağının F-35 ile fiyatla yarışması gibi bir ihtimal bile söz konusu değil. Çünkü F-35'in çok büyük bir üretim hacmi var. Proje uluslararası işbirliğiyle yürütülüyor. 3000'den fazla planlanan sipariş var şu anda ve seri üretim uçak başına düşen maliyeti her zaman düşürür. O yüzden F-35'in fiyatı çok düşük kalıyor. Ama bir de şunu da göz önünde bulunduralım. Türkiye ya da herhangi bir ülke F-35 için masaya oturup da anlaşmayı yapmış olsa fiyatlar şu an görünen birim fiyatlarından farklı çıkacaktı. Çünkü bu uçakların sürekli duyurulan o birim fiyatları genellikle uçabilir maliyeti oluyor. Yani sadece kendisinin fiyatı. Hiçbir destek ve eğitim paketi bunun içinde yok. Avrupa uçaklarında ise genellikle fiyatlar ihracat paketleri üzerinden söyleniyor. O yüzden daha pahalı görünüyor. Tabi ne olursa olsun F-35 her durumda daha düşük maliyete sahip. Sadece şunu bilin, aradaki uçurum şu an gördüğünüz kadar olmayacaktı. Bir de şu an aldığımız uçak çift motorlu, F-35 tek motorlu. Bu bile maliyet farkını açıklıyor. Sadece uçakta kullanılan motor olarak düşünmeyin bu meseleyi. Satın aldığınız zaman o ihracat paketinin içinde yedek motorlar filan da oluyor. Bu yedek motorların hesabı genellikle şu şekilde yapılıyor. Bir uçak yanına bir yedek motor. Ama tabii ki F-35 için bir yedek motor almak gerekiyorken Eurofighter için muhtemelen ikişer yedek motor hesaplanıyor. Çünkü dediğim gibi bu uçak çift motorlu bir
uçak. Yani kısacası fiyat konusunda bu uçak zaten F-35'ten her zaman daha pahalı bir uçaktı. Yapılan anlaşmanın fiyatının neden bu kadar yüksek olduğu meselesine odaklanmadan önce son olarak da şuna değinmek lazım. İtalya'nın yaptığı alımla Türkiye'ninkini fiyat olarak karşılaştıran paylaşımlar gördüm. Bu paylaşımlar çok da mantıklı değil. Hatta bu paylaşımlar Türkiye'nin yaptığı alımı daha da mantıklı bir yere konumlandırıyor. Geçen yıl İtalya 24 Eurofighter alımı yaptı ve uçak başına 270 milyon sterlin ödedi. Türkiye şu an 400 milyon civarı veriyor. Bu aradaki fark normal mi? Belki ilginç gelecek size ama normal. Çünkü İtalya bu uçağın sadece alıcısı değil, aynı zamanda projenin ortağı. Yani şu resimde gördüğünüz sarı parçaları İtalya üretiyor ve bu projenin %21'i onda. Bırakın da Türkiye'den daha ucuz alsın ama daha da önemlisi İtalya bu alımda sadece uçağı aldı. Yani zaten bu projenin ortağı olduğu için yanındaki destek paketlerinin, eğitim paketlerinin, silah sistemlerinin birçoğunu almak zorunda değil. Hepsini zaten yıllardır kullanıyor. Yani İtalya bu işte kıyaslanabileceğimiz ülke değil. Peki şimdi gelelim esas soruya. Türkiye neden bu uçakları bu kadar pahalıya aldı? Aslında bu sorunun cevabını vermeye yeni başlamış olmadık. Deminden beri konuştuğumuz şeylerin içerisinde bu sorunun bazı cevapları vardı. Ama yine de bu soruya ayrıca bir odaklanalım ve diğer kısımları konuşalım. Öncelikle şunu unutmayın. Anlaşmanın detaylarına dair hiçbir bilgimiz yok. Yani bu anlaşmanın 20 savaş uçağının yanında neyi kapsadığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Mesela bu anlaşmanın içinde Katar ve Umman'dan alacağımız uçakların modernizasyonunun İngiltere'de yapılması bile olabilir. Bunu şu an Savunma Bakanlığı yetkilileri dışında bilen de yok. Ama bazı şeylerde az çok tahminde bulunmak mümkün. Öncelikle bu alım sadece uçakları kapsamıyor. Muhtemelen yanında yedek motorları da gelecek. Bunun yanında bakım ekipmanları olacak. Pilot eğitimleri de bu fiyata dahil. Yedek parçaları da bunun içinde. Belki hepsinden daha önemlisi yerli mühimmatların bu uçaklara entegrasyonu sağlanacak. Yani bu ne demek? Bu kaynak koduna erişim demek. Ve maliyeti esas yükselten sebep muhtemelen bu. Çünkü kimse kaynak koduna erişimi kabul etmiyor. Tam erişim mi derseniz zannetmiyorum. 2006'da tam erişimi 120 uçakta teklif etmişlerdi. Muhtemelen 2006'da 80 uçak için teklif ettikleri gibi kaynak koduna sınırlı erişim izni verecekler. Bu da bizim için yeterli. Çünkü bizim bu uçaklarla 50 yıl geçirme gibi bir hayalimiz yok. Milli savaş uçağımız Kaan envantere girene kadar bu uçaklar bizim bölgedeki hava gücünü dengelemek için kullanacağımız bir seçenek olacak. Ve önemli olan da burada mühimmat entegrasyonunu sağlayabilmek. İşte bu erişim bunu sağlayacak. Türkiye milli mühimmatlarının tamamını bu uçaklarda kullanabilecek. Mesela F-35'te muhtemelen böyle bir şansımız olmayacaktı. Biz ne nüfuz edici bombamızı ne de Göktuğ projesiyle ürettiğimiz Gökdoğan ve Bozdağ'ını F-35'te muhtemelen kullanamayacaktık. Bunların yabancı muadillerini sürekli satın almak zorunda kalacaktık. Bu da sürekli bir bağımlılık anlamına gelecekti. O yüzden bu kaynak koduna erişim oldukça kıymetli. Biraz önce bu İtalya meselesini anlatırken kısaca değinmiştik. Türkiye bu uçağın kullanıcısı değil. Haliyle bütün destek ekipmanları sıfırdan alınacak. Yedek parçasından tutun, bütün bakım ekipmanlarına kadar, yedek motorlarına kadar hepsi büyük maliyetler bunların. Ki zaten Eurofighter Typhoon yedek parça maliyetleriyle bilinen bir uçak. Ama az önce kıyasladığımız F-35 ile tekrar kıyaslarsak uzun vadede işletme maliyeti çok daha düşük olacak. Çünkü F-35'in uçuş sonrası bakım maliyetleri çok daha yüksek. Yani aslında uzun vadeli kullanımda birbirlerini dengeleyebiliyorlar. Yani kısacası uçaklar pahalı mı? Evet, çok pahalı. Ve neden pahalı olduğunu bilmesek de akıl yürüttüğümüz zaman sebeplerini az çok tahmin etmek mümkün. Ve bu tahmini sebepler bir mantık çerçevesine oturuyor. Bir de son olarak bir unuttuğum bir şey şimdi ekleyeyim. Bu alımın içinde muhtemelen büyük bir mühimmat alımı da var. Çünkü bugün Reuters bir haber yaptı ve buna göre bu paketin içinde Meteor hava savunma füzeleri ve Brimstone kara saldırı füzeleri de var. Netleştiği zaman bu füzeleri de ayrıca konuşuruz inşallah. Allah'a emanet olun.